Şimdiki konuğum ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Sayın Mesut Karıksız. Mesut hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. Mesut hocamla ortopedik sorunları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün özellikle pediatride ortopedik sorunları ve hastalıkları konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Hocam çocuklar özel bir yaşta olmasına rağmen daha çok hatta doğumdan itibaren bu sorunları görebiliyoruz ama çocukluk çağında, gelişim çağında çok değişik ortopedik sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet. Hani birazcık çocuk olması bu hastalıklardan ayrı tutmuyor ne yazık ki. Bu yüzden en sık karşı karşıya kaldığımız rahatsızlıklardan bahsetmenizi istiyorum. En çok çocuklar geldiği zaman neden muzdarip oluyorlar? Evet. Tabii biz pediatrik ortopedi, çocuk ortopedisi dediğimiz bölümde daha çok 18 yaşına kadar olan bireyleri inceliyoruz. Tabii çocuklar yetişkinlerin aslında minyatür hali değil. Çocukların çok daha farklı hastalıkları var. Tedavileri çok daha farklı, yaklaşımlarımız çok daha farklı. Çocukluk çağında tabii ki en fazla gördüğümüz hastalıklar travmalar, düşmeler, çarpmalar, evet, kırıklar. Ama tabii çocuklarda çok şanslıyız çünkü bunların kırıkların çoğu yetişkinler gibi değil, çok çabuk iyileşiyor. Yetişkinlerdeki kırıkları daha çok ameliyatla tedavi ediyorken çocukluk çağındaki travmalardaki kırıkların çoğu alçı tedavisiyle, brace'lerle, attellerle takip ediliyor ve çok çabuk 3 hafta içerisinde, 4 hafta içerisinde bu kırıklar toparlıyorlar, iyileşiyorlar. Onun dışında çocukluk çağında tabii ki kalça problemleri çok fazla görülüyor, ayak problemleri çok fazla görülüyor. Yine bazı nörolojik hastalıklar, metabolik hastalıklar çok fazla görülüyor. Tabii ülkemizde, tüm dünyada ve ülkemizde kalça tarama programları var. Bu programlarla daha çok işte çok iyi bir şey hocam. tabii 40. günde kalça ultrasonları çekiliyor. Bunları çocuk doktorları önce görüyorlar. Gerekirse bize gönderiyorlar. Ve biz erken müdahaleyle kalça çıkıklarını bazen brace'lerle, bazen alçı tedavisiyle, bazen ameliyata gerek kalmadan çok daha küçük yaklaşımlarla tedavi ediyoruz. Tabii eskiden çok fazla kalça çıkığı görülüyordu. Bu tarama programlarıyla bu kalça çıkıkları sayısı gün geçtikçe azalmakta. Yine çocukluk çağında çok ayak problemleri görülmekte. Ayak problemleri çok var hocam. Çocuklar yürümeye başladıkları zaman genelde kliniğimize, polikliniklerimize bu çocuklarda işte düz tabanlık var mı? Halkımız arasında çok korkulan durumlar. Bir durum. İşte Korkunç bir şey mi hocam? Yani Onu söyleyeceğim. Aslında korkunç bir durum değil. Aslında düz tabanlık bir hastalık da değil. Sadece ayağın farklı bir durumu. Gelişimi. Tabii ki hasta yakınları işte komşumuz çocuğunda düz tabanlık var dedi ya da işte teyzesi, amcası, halası neyse yürüyüşünde bir bozukluk var dedi diye getiriyorlar. Tabii 1-1,5 yaşında çocuklar yeni yürümeye başladığı için düz tabanlık aslında normal. Bu çocuklar büyümeye başladıkça, kasları güçlenmeye başladıkça, motor becerileri arttıkça aslında bu düz tabanlık düzeliyor. Bunlar zaten esnek. Bunların %90'ı esnek düz tabanlık dediğimiz. Ayak parmak ucuna kalktığı zaman arka oluşan veya yere basmadığı zaman bu ayağın iç tarafında arka oluşan durumlar. Bunların çoğunu aslında takiple herhangi bir işleme gerek kalmadan %90-95'i iyileşiyor. Bazen bazı gruplarda değişik tabanlıklar veriyoruz iç tarafını destekleyen. Değişik egzersizler gösteriyoruz. Ve bu şekilde genellikle bunlar herhangi bir ameliyata, herhangi bir işleme gerek kalmadan takiple düzeliyorlar. Bir de şunu sormak istiyorum hocam. Ayak dediğimiz zaman ayakkabı seçimi önemli mi? Hem gençlerde hem de erişkinlerde çünkü hani ortopedik diye satılıyor mesela ya da değişik isimleri var ya da içindeki tabanlıklar özel taban, yok havalıydı, yok esnekti vesaire. Evet. Bunlar önemli mi ayak sağlığı için? Tabii ki ayak sağlığı için ayakkabı seçimi çok önemli. Her çocuğun ayakkabısının kendi ayak numarasına uygun olması lazım öncelikle. Yani ne küçük olacak, sıkacak ne de çok büyük olacak. Bazen tabii çocukların ayakları çok büyüdüğü için hızlı bir şekilde bazen büyük ayakkabılar alıyoruz. Evet. Bunlar da doğru değil. O da yanlış. Yine ayakkabının taban kısmını
sarması lazım. Herhangi bir yürüyüş esnasında işte burkulma oluşmasın diye ayağa destek olması lazım. Ayağın ön tarafının esnekliğini sağlaması için yumuşak olması lazım gibi çeşitli şeylere dikkat etmemiz lazım. Genelde özel tabanlıklara ihtiyaç olmuyor ama bazı durumlarda taban basıncı ölçülerek ayağının Bir şeye ihtiyaç var. tabii basıncına baktığımız zaman bazı noktalara daha fazla yük biniyor, bazılarına az yük biniyorsa onu dengeleyici çeşitli tabanlıklar önerebiliyoruz. Çünkü niye sordum? Çünkü ayak sağlığı merkezleri açılmaya başladı Evet. artık. Özellikle bununla ilgili, ayakkabı seçimiyle ilgili, ayak sağlığıyla ilgili, biraz önce ölçümlerle bahsettiniz. Parmak sağlığı, ayak parmak sağlığıyla ilgili. Bunlarla ilgili bir hani sektör haline gelmeye başladı. O yüzden de buna önem vermek gerekiyor demek. Tabii ki önem vermek gerekiyor. Ayaklarımız önemli. Bizim yükümüzü taşıyorlar. Bizim onlara iyi bakmamız lazım. Kesinlikle. Hocam peki çocukluk çağında diz sağlığımızı nasıl korumalıyız ki ileride öyle sorunlar yaşamayalım? Mesela çocuklarda gelişim çağındaki daha sağlıklı dizlere sahip olmaları için yapmaları gereken bir egzersiz, bir yaklaşım, bir uygulama var mı? Tabii bu ileriki yaşlarda diz problemleri, kalça problemleri, eklem kireçlenmeleri oldukça çok sık görülüyor. Yaygın görünüyor. Bu yaygın görülmekte. Bunları önlemek için öncelikle eklemlerimize iyi bakmamız lazım. Nasıl bakacağız? Kaslarımızı güçlendireceğiz. Gerekli spor yapacağız, egzersiz yapacağız ama tabii doğru sporlar, doğru egzersizler yapacağız. Çok böyle yoracak, zorlayacak, travmaya uğratacak şekilde egzersizler, spor yapmamamız lazım ama kaslarımızın çok güçlü olması lazım. Çünkü kaslarımız, bağlarımız ne kadar güçlü olursa eklemlerimize binen yükler daha az olacak. Olur. Daha az olur. Evet. Bir de özellikle çocukluk çağında gençler sporlarla uğraşıyor, top oynuyorlar, futbol oynuyorlar, basketbol oynuyorlar vesaire. Tabii bu bağlarda da bazı yırtılmalar, bazı kopmalar vesaire olabiliyor. Bunların mesela okul çağındaki tedavisi çok daha farklı mı oluyor? Biraz önce bahsettiniz Tabii ama yetişkinlere göre yetişkinlere göre nasıl bir fark gösteriyor? evet, yetişkinlere göre çocuk çağındaki spor yaralanmaları tabii ki farklı gösteriyor. Dediğim gibi yetişkinlerdeki bu doku iyileşmesi, doku rejenerasyonu çocuklar kadar iyi değil. Ve bu yüzden maalesef yetişkin hastalıkların çoğunu ameliyatla tedavi ediyoruz. Ama çocukluk çağında iyileşme potansiyeli iyi olduğu için tabii ki bunların gözlem tedavisi, fizik tedaviler, takip tedavileri ama tabii ki gerekli duyduğu zaman mesela konjenital olarak, doğumsal olarak bazen menisküslerinde anormal durumlar oluşuyor. Ya da bazı bağlarında konjenital hastalıklar oluşuyor. Metabolik hastalıklar oluşuyor. Bunlara da tabii cerrahi tedavi yapıyoruz. Gerekebiliyor. Evet. Bir de şunu söylemek istiyorum hocam. Tabii gençlerde birazcık daha heyecanlı, biraz daha hareketli oldukları için spor yaparken de koruyucu kullanmaları da gerekiyor değil mi? Tabii ki koruyucu ekipmanlar önemli. Çünkü yani dizlikler var, işte başka Tabii kasklar var vesaire. Onlar da Evet. tam eklemlere uygulandığı için yani bunu da bir belirtelim. Çünkü özellikle bir de motorcu kardeşlerimiz var. Tabii özellikle Onlarda da ülkemizde scooter kullanımı Evet, çok, çok arttı. son yıllarda Çok çok arttı. arttı. Yine dışarıda hepimiz karşılaşıyoruz. Belki bundan 5-10 yıl öncesinde o kadar motosiklet yoktu. O kadar- bisiklet kullanımı da çok arttı. Bisiklet kullanımı da çok arttı, motosiklet kullanımı çok arttı, scooter kullanımı çok arttı. Bunlara bağlı Travmalar maalesef da arttı. travma sayısı da çok arttı. Bunlarla ilgili son yıllarda bir sürü yayın çıktı. Özellikle bu scooter kullanımından sonra kaza sayısı çok fazla. Bugün acil servislerimize baktığın zaman her acil servise inanıyorum ki her gün 1-2 hasta geliyordur scooter kazasıyla. O da ayrı konuşulması gereken bir Evet, konu. tabii. Çünkü o da artık bir sorun haline gelmiş vaziyette. Trafikte de ben arabayla yarışan skuterciler de görüyorum. O da ayrıca başka bir tehlike arz ediyor. Sağlıktan Tabii ziyade. bunların çeşitli prosedürler halinde bir resmi bir şekilde uygulanması lazım. Ama maalesef tabii ülkemizde bazen her şeyi uygun bir şekilde yapamıyoruz. Daha Protokoller oluşturamıyoruz. protokoller de ama yapıldığı zaman da uyguluyoruz aslında. Ama işte birazcık daha kuralcı olmak gerekiyor. Hocam bir de serebral palsiyi sormak istiyorum. Şimdi çocukluk çağında en çok ağır sonuçları olan mı diyeyim ya da en zahmetli sosyal etkisi olan hastalıklardan bir tanesi de serebral palsi hastalığıdır. Bunu birazcık bize anlatır mısınız? Nasıl bir rahatsızlık ve bunun tedavisi var mı?
Bunu bir konuşalım. Evet. Serval palsi hastalığı tabii bizim çocuk ortopedistlerin en fazla ilgilendiği hasta gruplarından biri. Serval palsi tabii beynin bir şekilde oksijensiz kalması nedeniyle eklemlerinde, kaslarında hareket kısıtlığı, kontraktürler gelişmesi sonucu daha çok bize başvuruyorlar. Bunların tabii bu beynin oksijensiz kalmasının birçok sebebi olabilir. Bu doğum esnasında, doğumdan önce veya işte çocukluk çağında geçirilen bir ateşi, enfeksiyon hastalığı nedeniyle gibi durumlarla beynin bir şekilde oksijensiz kalması sonucu buradaki çocuklarımızda maalesef ileri derece hareket kısıtlıkları ve yürüyememe, kas güçsüzlükleri oluşuyor. Dediğim gibi bunların tabii hastaları ilk anneleri, babaları fark ediyorlar. İşte çok erken dönemlerde başını tutamaması, yaşlarından çok daha geç yürümesi veya yürüyememesi veya oturamaması gibi nedenlerle bunlar polikliniklere, çocuk ortopedistlerine başvuruyorlar ve ayrıntılı incelendiği zaman bunların maalesef altından serebral palsi gibi bazen hastalıklar çıkıyor. Tabii serebral palsi multidisipliner dediğimiz birçok alanın birlikte tedavi ettiği bir hastalık. Bunların içerisinde tabii çocuk nörologları var, bazen çocuk endokrin doktorları var, fizyoterapistlerimiz var, fizik tedavi uzmanlarımız var. Tabii bizde cerrahi tedavisi açısından ortopedi uzmanları var. Biz bu yaş grubundaki hastalarda tabii öncelikle bunların maalesef ömür boyu iyi bir fizik tedavi alması lazım. Gerekiyor. Çünkü fizik tedavi bıraktığı zaman bu kas kontraktürleri, hareket kısıtlıkları artıyor. Bazen fizik tedavi yetmiyor. Bunların yumuşak dokularının gevşetilmesi gerekiyor. Bazen daha ileri durumlarda yumuşak dokuların da gevşetilmesi yetmiyor. Kemik düzeltme ameliyatları yapmak gerekiyor. Bu çocuklarda aslında doğuştan bir kalça çıkığı yok ama bu kalça yerinde tutan kaslarda sorun olduğu için bunları çok fazla çektiği için ileriki dönemlerde kalça çıkıkları gelişebiliyor. Yine ayak problemleri gelişebiliyor ve bunların tedavisinin düzgün bir şekilde yapılması lazım. Yine günümüzde serebral palsi gibi yine diğer nörolojik ve metabolik çocukluk hastalıklarında yüz güldürücü bazı tedaviler de var. Mesela kök hücre tedavisi gibi, egzozom tedavisi gibi tedaviler hem çocukların intratekal dediğimiz beyin omurilik sıvısına kök hücre verilmesiyle yine etrafındaki kaslara, bacak kaslarına, kol kaslarına güçlendirme için lokal kök hücre ve egzozom uygulamalarıyla bu tedavileri kas kuvvetlerinin artırılması, eklem hareket açıklığının artırılması açısından yine yüz güldürücü tedavi yöntemlerimiz gün geçtikçe ilerliyor. Yani zaten tıpta ilerledikçe değişik yöntemlerle çok daha fazla beklentimiz de tabii artıyor. Ama buradaki esas sorun da hocam tabii aile devamlı bu hastayla ilgilendiği için biraz ailelerin de bilgilendirilmesi ve eğitilmesi de gerekiyor bu durumda. Ailelerimiz genelde bu konuda çok bilgililer. Bir sürü çünkü bunların kendi dayanışma grupları oluyor, yine dernekleri oluyor ve bunlardan faydalanıyorlar. Genelde bu hasta grubundaki aileler çok bilinçli, çok ilgili aileler oluyor. Bunların da olması gerekiyor zaten. Evet. Bu rahatsızlığın hocam biraz önce siz bahsettiniz ama özellikle hangi yaşlarda başlayabilir? Direkt doğumsalda mı? Türkiye'de mesela bizim ülkemizde en çok başlangıç yaşı nedir? Yani bunlar zaten dediğim gibi çocuk çağında olan şeyler ve erken dönemde görülen bir şey. Ya bunlar ya doğum esnasında beynin oksijensiz kalması ya doğumdan önce herhangi bir şekilde oksijensiz kalması. Yani da bunlar 2 yaşından önce oluşuyorlar. Çok küçük yaşta fark ediliyor hemen. Bunlar dediğim gibi çocuğunun başını erken tutması gerekirken başını tutamıyorlar. Oturması gerektiği dönemde oturamıyorlar. Bu şekilde tedavi ediyorlar. Ortaya çıkıyor. Evet. Ortaya çıkıyor. Peki tabii bu yapılan uygulamalar da çocuğun çok daha birazcık daha rahat yaşam konforunu birazcık arttırmak için yapılan tedaviler. Takip de o zaman bu da en önemli. Bunlar tabii çok sık takip edilmesi gerekiyor. Özellikle fizyoterapistler zaten bu çocuklarla birebir ilgilenenler genelde fizyoterapistler. Bunu haftanın işte 3 günü, 4 günü değişik protokoller halinde fizyoterapist bunları çok sık görüyor. Biz de sık aralıklarla bu çocukların izlemini sağlıyoruz. Fizyoterapistle, aileyle, ortopedist birlikte bu çocukların ömür boyu takibini yapıyorlar. Ve erken dönemde tedaviye başlandığı zaman genelde sonuçları da iyi oluyor. Kas güçleri yerine geliyor. Bu hastalığın tabii ki bir avantajı ilerleyici bir hastalık değil.
yani beyin dokusundaki bir hasar oluşuyor ve o hasar ilerlemiyor. O şekilde kalıyor. Tabii ki. Beyin dokusundaki hasar ilerlemiyor ama tabii ki bu eklem kontraktürleri maalesef ilerleyici. Birazcık ihmal edildiği zaman, egzersizleri yapılmadığı zaman Hemen maalesef geri dönüş oluyor. tabii ki. Ya bazen bunlar mesela parmak ucuna yürüme çok oluşuyor. Bunlar bazen ameliyat ediliyor. Polikliniğimize de bazen hastalar başvurduğu zaman bakıyoruz ki daha önce işte bu aşil tendon kısalığı çok sık görülüyor bunlarda. Birkaç defa ameliyat olmuş. Ama Gene ameliyattan muvaffak sonra olmamış. bazen tabii bunlarda botoks tedavisi yapıyoruz. Buradaki kas kontraktürlerini yenmek için botoks tedavisi yapıyoruz. Bazen ameliyat yapıyoruz ama tabii ki bunların hepsi kesin çözümler değil. Bunlar yapıldığı zaman belli bir dönem, işte 6 ay, 1 sene kas hareketleri, kontraktürleri gevşiyor, düzeliyor ama uygun bir fizik tedavi almadığı zaman maalesef bu kontraktürler tekrar eski haline geliyor. Yani bu bir üçgen şeklinde o zaman ilerleyecek. Hasta, doktor ve aile olarak masanın ayakları gibi. Evet. Ve tıp teknolojisi dördüncü ayak olsun. Onu da ilave edelim. Bunu da beraber eğer hareket edilirse bu sefer hastanın yaşam kalitesi çok daha yüksek hale gelme durumu var. Hocam çok teşekkür ederim. Zamanımız da doldu. Daha birçok sorumuz vardı ama Ben teşekkür ederim. başka bir programda yine devam ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Operatör Doktor Sayın Mesut Karıksız'a çok teşekkür ediyorum programa katılımından dolayı. Sağ olun hocam, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.